Hollywood sineması ödülleri 15 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenen büyük bir törenle dağıtıldı. Ödül sezonu bu yıl oldukça açık geçti. Savaş Üstüne Savaş ve Muhteşem Marty gibi güçlü favoriler, Gizli Ajan ya da Sinners gibi daha beklenmedik başarı yakalayan filmler tarafından sarsıldı. Bu kategoride 10 yapım aday gösterildi ve bu seçki günümüz sinemasının çeşitliliğini yansıtıyor. Aday filmleri en zayıftan en iyiye doğru sıraladık. İşte kısa 2026 Oscar'larında en iyi film ödülüne aday gösterilen 10 yapım. Hamnet. Oscar'lar için özel olarak üretilmiş gibi duran ve aslında törende artık görmek istemediğimiz her şeyi içinde barındıran bir film. Chloe Zhao'nun yönettiği Nomadland ile 2021'de sayısız ödül kazanan yönetmenin yeni filmi, göz alıcı oyunculuk performanslarıyla dolu ağır bir melodram. Jessie Buckley'nin muhtemelen heykelciyi hak ettiği söylenebilir. Ama film genel olarak hayatın yaralarını sanatın güzelliğiyle iyileştirme üzerine hazır kalıp söylemlerle ilerliyor. Arada izleyiciyi kaybetmemek için yapılmış kaba göndermeler de var. Bunların arasında Paul Mescal'ın gecenin ortasında yaptığı ve olmak ya da olmamak tiradını andıran talihsiz monolog da bulunuyor. Max Richter'in hafif depresif müzikleri de cabası. Oscar'larda her yıl akademik bir dram olur. 2026'daki adı da sanırız Hamnet. Nomadland kadar büyük bir zafer kazanmasın diye ettiğimiz dualar boşa gitmemiş çok şükür. Bugonya. Kağıt üzerinde Yorgos Lanthimos'un filmi harika bir fikir gibi duruyor. Bir ilaç şirketinin CEO'su, onun dünyayı yok etmek için gelmiş bir uzaylı olduğuna inanan iki tuhaf adam tarafından kaçırılır. Ancak ekranda bu Güney Kore filmi Save the Green Planet'ın yeniden çevrimi, post-strat Amerikası üzerine oldukça kaba ve sadistik bir kara mizah olarak karşımıza çıkıyor. Filmi ayakta tutan şey ise Emma Stone ile Jesse Plemons'un dev performansları. Bu ikili hala Hollywood'un en iyi oyuncularından olduklarını hatırlatıyor. Ama bu kara komedinin gerçekten en iyi film Oscar'ı kısa listesinde yer almayı hak ettiğini söylemek bile zor. Biraz ciddiyet sevgili seçmenler. F1 The Movie. En iyi film Oscar'ına aday gösterilen yapımlar arasında seçimle en az uyumlu görünen film muhtemelen F1 Movie. Yaz sezonuna ait, eğlenceli ama oldukça basit bir blockbuster. Aynı zamanda Formula 1 şampiyonası için iyi bir tanıtım filmi. Dünya hakkında söylediği şey ise neredeyse şu kadar basit. Şoför, eğer şampiyon olmak istiyorsan gaza bas. Yine de Joseph Kosinski'nin filminin adaylar arasında bulunması bir bakıma mantıklı ve hatta rahatlatıcı. Teknik olarak kusursuz bir yapım, salonlarda büyük bir izleyici kitlesine ulaştı ve dünya çapında 633 milyon dolar gişe yaptı. Ayrıca Oscar Akademisi her yıl listeye büyük bir süper prodüksiyon eklemeyi sever. Geçen yıl Dune 2, 2024'te de Barbie gibi. Böylece fazla snob görünmemiş olurlar. Filmin büyük ödülü kazanma ihtimali yaklaşık %1'di ama törende böyle bir sürprizin yaratacağı heyecanı hayal etmek de fena değildi. Train Dreams, Terence Malick'ın film yaptığı zamanların ne kadar harika olduğunu hatırlatıyor. Clint Bentley'nin filmi için bu hem en büyük avantaj hem de en büyük kusur. 20. yüzyılın kırsal Amerika'sında geçen bu yapım, değişen manzaralar ve demir yollarının kurulması arasında hayatını sürdürmeye çalışan bir oduncunun hikayesini anlatan ağıt görüntülerden oluşan oldukça güzel bir film. Başrolde Joel Edgerton mükemmel, Felicity Jones da aynı derecede etkileyici. Özellikle The Brutalist'ten sonra iyi bir ivme yakalamış durumda. Ama gerçekten bu filmin en iyi film Oscar'ını kazanmasını ister miydik? Muhtemelen ancak sinemayı sevmemizin temel kriterleri sıkıcılık ve ağırbaşlılık olsaydı. Sentimental Value. Geçen yıl olduğu gibi Cannes Film Festivali bu yılda Oscar adaylıklarında güçlü biçimde temsil ediliyor. Kleber Mendonça Filho'nun Legend Secret filmi ödül sezonunun beklenmedik sürprizi oldu. Ama yalnız değil. Joachim Trier'in Valeur Sentimental filmi de özellikle oyunculuk kategorilerinde Renate Reinsve ve Stellan Skarsgård sayesinde öne çıktı. Geçen Ağustos'ta vizyona girdiğinde aldığı övgü dolu eleştirilere rağmen Valeur Sentimental, temelde baba ve kız arasındaki kırgınlıkları anlatan bir burjuva dramından öteye geçmiyor. Yer yer duygulandıran ama esas gücünü yönetmenliğinden alan bir film. Oyuncu kadrosu konusunda söylenecek pek bir şey yok. Joachim Trier bir kez daha oyuncu yönetiminde ne kadar olağanüstü olduğunu kanıtlıyor. Hatta bu yıl ilk kez verilen en iyi casting Oscar'ına aday gösterilmemesi şaşırtıcı. Futbolda orta sıralarda dolaşan takımlar için orta sıra tabiri kullanılır. Valeur Sentimentale de biraz böyle bir film. Lüks ama tamamen önemsiz. Guillermo del Toro'nun Frankenstein'ı neredeyse mucizevi şekilde listenin ortasında yer alıyor. Oysa yönetmenin yaklaşık 10 yıldaki en zayıf filmi. Yine de Del Toro bir usta ve bunu unutmamak gerekir.
Ekranda her zaman 3000 fikir var ve herkesin bildiği bir hikayeye yeni bir duyarlılık kazandırma arzusu hissediliyor. Film kendi iyiliği için fazla uzun ve fazla yoğun ama yine de titizlikle hazırlanmış prestijli bir blockbuster. Bizi duygusuyla da ağırlıklarıyla da kayıtsız bırakmayan bir film. Sinemanın ölü ilan edilmek istendiği bir dünyada hala canlı olduğunu hatırlatan bir yapım. Sinners. Şimdi ilk 4'teyiz. Bu gruba izlenebilir filmler kulübü diyebiliriz. Ryan Coogler 2025'te vampirli müzikal filmiyle Hollywood'u hazırlıksız yakaladı. Evet, filmi özetlemenin en makul yolu bu. Eleştirmenler filmi sevdi. Seyirci de büyük ilgi gösterdi. Tanıtım kampanyası da son derece etkiliydi. Coogler, sinemaya ve özellikle sinema salonuna duyduğu sevgiyi gösterdi. Quentin Tarantino ve Christopher Nolan gibi. Covid-19 krizinden sonra zorlanan bir sektörde Sinners gibi bir filmin başarısı adeta bir nefes alma arası oldu. Bu birbirinin yerine geçebilen markalar çağında hala özgün ve iddialı filmler yapılabileceğinin işareti. Sinners bazı eleştirmenlerin iddia ettiği kadar bir başyapıt olmayabilir ama yine de umut ışığı. Amerikan sinemasını ısırmak için hazır bekleyen genç bir kuşağın varlığının kanıtı. Marty Supreme. Bugün dünyada iki tür insan var. Timothée Chalamet'i sevenler ve ondan artık bıkanlar. İkinci gruba bale ve opera dünyasının önemli bir kısmı da dahil. Josh Safdie'nin yönettiği Marty Supreme'in yoğun tanıtım kampanyası aktörü daha da tartışmalı bir figüre dönüştürdü. Bazıları onun fazla ileri gittiğini, yeteneğini fazlasıyla kullandığını düşündü. Yeteneğinin büyük olduğu konusunda ise herkes hemfikir. Call Me By Your Name'in yıldızı ile Uncut Gems'in yönetmeni bir araya gelerek 1950'lerin savaş sonrası Amerika'sında büyük bir ping-pong yıldızı olacağına inanan bir sporcu hakkında son derece gergin bir film ortaya çıkarmış. Hem coşkulu hem de son derece karanlık bir yapım. Film, geçmişiyle hırsları arasında sıkışmış genç bir Amerikan Yahudisinin portresini çiziyor. Amerikan rüyasından küçük bir pay kapmak için önüne çıkan, herkesi ezmeye kararlı biri. Marty Supreme'in, etrafındaki tartışmalar ve özellikle yönetmeni Josh Safdie ile ilgili polemikler yüzünden en iyi film Oscar'ını kazanma ihtimali düşüktü zaten. Ama bu, filmin hafızalarda kalmasını ve başrol oyuncusunun zaten zengin olan kariyerinde bir dönüm noktası olmasını engelleyemedi tabii ki. Legend Secret. Şu ana kadar ödül sezonunun en ideal yolculuğunu yaşayan film muhtemelen Kleber Mendonça Filho'nun Legend Secret'ı. Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde gösterildiğinde kimse bu tarihsel gerilimin Oscar yarışında sürpriz bir aday olacağını düşünmüyordu. Ama Brezilya yapımı bu epik filmin politik cesareti ve büyüsü herkesi etkiledi. Haklı olarak. Çünkü yalnızca 2026'da Oscar'a aday gösterilen en iyi filmlerden biri değil, son yıllarında en iyilerinden biri. Hem cömert hem politik, hem trajik hem de 1970'lerin askeri diktatörlüğünün sahte umursamazlığı içinde yüzüyor. Film aynı zamanda Wagner Moura'nın olağanüstü performansına çok şey borçlu. Timothée Chalamet'in olmadığı bir dünyada muhtemelen en iyi erkek oyuncu Oscar'ını rahatlıkla kazanabilirdi. Onun acı ile melankoli arasında gidip gelen bakışları, bu unutulmaz filmin atmosferine tamamen nüfuz ediyor. Savaş üstüne savaş. Eylül ayında vizyona girdiğinden beri One Battle of Another dünya çapında yaklaşık 200 ödül kazandı. Bu da Paul Thomas Anderson'ın filmine duyulan büyük uzlaşmayı gösteriyor. Biz de bu Leonardo DiCaprio ve Tiana Taylor'la anarşik aile destanını eleştirmeye niyetli değiliz. Çünkü açıkça söylemek gerekirse 2025'in favori filmiydi. Bu filmde Paul Thomas Anderson en uç formunda. Coşkulu, öfkeli, duygusal ve duygulandırıcı. Hollywood sinemasının bütün ihtişamını ve aynı zamanda en mahrem duyguları büyük ve baş döndürücü bir gösteri içinde kucaklama kapasitesini hatırlatıyor. En iyi film Oscar'ını savaş üstüne savaş kazandı. Ben olsam Legend Secret ile paylaştırırdım. En iyi ve kült filmlerde, film okumalarında hasret gidermek için lütfen ücretsiz aboneliği unutmayın. Beğendiyseniz de videoya bir beğen atıp bildirim zilini açın. Sevgiyle, sinemayla kalın dostlar.